Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Evet yine kanalıma hoş geldiniz. Evet bebeğimizin bugün saçlarını yapacağız. Şu şekilde birinciyi ördüm. İkinciyi de beraber örüp buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde iki yandan saçlarımız olacak. Daha sonra kurdelemiz var, eteğimiz var. Kafamızı dikeceğiz ve oyuncağımızı bitireceğiz. Şimdi hemen saçımızla başlayalım. Önce 3 tane zincir çekelim. Şu ipimi bir sabitliyorum. 2 zincir çektim. İkinci zincirimin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne. Şimdi 30 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 29 ve 30 tane zincir çektik. Şimdi bir atlıyorum. İkinci zincirden itibaren her zincirin içine bir tane sık iğne yapalım. Her zincire bir sık iğne. Evet, sık iğnelerimi bitirdim ve bu şekilde kendisi kıvrılıyor arkadaşlar. Kıvırcık oluyor. Şimdi hemen birinci sık iğnemi içine batıyorum. İlmek kaydırdım. Buraya tutturdum. Tekrar 30 zincir çekiyorum. Ve aynı işlemi yapıyoruz. 30 zincir. Tekrar bir zinciri geri atlıyoruz. Hepsine sık iğne yapalım. Evet, ikinci buklemizi yaptık arkadaşlar. Hemen yine sıradaki sık iğnenin içine batıyorum. İlmek kaydırdım. Şimdi tekrar 30 tane zincir. Yine aynı şekilde her birine bir tane sık iğne yapacağız. Gidişatımız bu şekilde arkadaşlar. Sık iğne yaptıktan sonra yine sıradaki ilmeğimize ilmek kaydırarak birleştireceğiz. Tekrar 30 zincir. Burası bitene kadar, yani toplamda 6 tane buklemiz olacak arkadaşlar. Evet, toplam 6 tane bukletlerimi yaptım. Sıradaki ilmeğime batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi biraz dikecek kadar da şöyle az bir ip ayarlıyorum. Ve bunları şimdi hemen saçlarımızı dikelim. Evet, ipimi iğneme taktım arkadaşlar. İp buradaydı. Bunu ortadan çıkarıyorum. Bu tarafa almış oldum. Şimdi bunu şöyle iki yanlardan, isteyen aşağıda, bakın aşağıda yapabilirsiniz. Böyle de çok hoş oluyor. Veya iki tane tepeye. Ben tepeye yapacağım şu şekil. Şöyle ayarladım göz kararı. Buraya. Şimdi buraya dikelim.
tam ortada sihirli halka yaptığımız 6 sık iğne yaptığımız yuvarlak kısmı katladık ve buraya perumuza dikiyoruz. Buraya biraz sonra kurdele yapacağız. Tekrar saçımıza. Buraya birkaç sefer bu şekil gidiyorum. Bu kadar yeterli. Ve buraya düğüm atacağım. Evet. Buradan batıp başka yerden çıkıyorum. Diğeri de aynı şekilde karşı tarafa tam aynı eşit gelecek şekilde dikelim arkadaşlar. Evet, kafamızı dikmeden önce şurada yer ayarlamıştık biliyorsunuz. Şurada da tek katlar vardı. Bunlara aynı koldaki gibi yaka kısmına fırfır yapacağız. Şöyle arkadan başlıyorum. İpimi sabitliyorum yine. Ve bunu ortadan şöyle başlıyorum. Tek katlara 3 zincir, hemen yanındaki ilmeğimize ilmek kaydırdık. 3 zincir, sıradaki ilmeğimize ilmek kaydıralım. İsteyen sık iğne de yapabilir, zorlananlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 3 zincir, hemen sıradaki ilmeğimize ilmek kaydırıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Bir zincir çekip kopardım ipimi ve bu ipleri de aynı yerden içeriye çekelim. Evet, şimdi bunu da yaptık. Şöyle yakamız. Evet, artık boynumuzu, kafamızı gövdeye dikebiliriz. Güzelce dolduruyoruz arkadaşlar. Bebek olduğu için daha sıkış doldurmak gerekiyor. Zamanla zaten yumuşayacak. O yüzden sıkış doldurun, sert olsun. Dediğim gibi hayvanlar daha yumuşak çalışıyorduk ama bu bebek olduğu için daha sert yaptım. Ve isteyen tel takabilir bu arada. Ben tel takmadım. Hem çekim sırasında zor oluyor arkadaşlar. Şimdi içerisine yine elektrik borusu takacağım. Bir karış boyunda kestim. Şöyle baktım. Ölçü olarak bir karış. Şimdi buraya güzel doldurmuştum. Parmağımla boruyu takacağım. Yeri ayarlıyorum. Düz bir şekilde yerimi şöyle parmağımla önce açtım. Biraz daha istiyor. Şöyle bir makas yardımıyla evet, şuradaki boşluğu da güzel dolduralım.
Daha sonra kafayı da yine ortasından da şöyle açalım. Evet. Şimdi evet. Borumu yerleştirdim. Burası da kafaya yeterli. Şimdi şu kısma da elyaf dolduracağım. Şöyle biraz pusturuyorum. Boncuk olduğu için biraz zor oluyor. O yüzden eziyorum, elimle eziyorum. Topak yapıyorum yani. Boşlukları dolduruyoruz. Bakın şöyle. Ben bunu bacağımda eziyorum arkadaşlar. Şu bastıra bastıra bu şekilde topak yapıyorum. Elde biraz iyi olmuyor. Bakın bu şekil. Böyle yerleştiriyorum bunu. Bunu böyle güzel doldurmazsanız kafanız sallanır. Boru taşımaz arkadaşlar. Bunun buraya iyice sabitlenmesi lazım. Evet, boynumuzu yaptık. Şimdi kafamıza şöyle dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet, şimdi ten rengi ipimizle dikelim. Şunun arasından geçiriyorum ip çıkmasın diye. Kadife olduğu için çıkıyor. Evet, hemen karşısına gelen ilmeğe dikiyorum. Bir kafaya batıyoruz. Bir gövde, evet, bir kafadan alıyorum bir sık iğne. Bir gövde. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet, bebeğimizin kafasını da diktik arkadaşlar ve boyumuz 45 santim oldu. Bu tarifi koton iple de örebilirsiniz. Çok güzel olur. Küçük bir bebek olur. Böyle 20 santim boylarında, 20-25 belki, ip kalınlığına göre değişebilir. Ufacık bir bebek de yapabilirsiniz. Çok güzel olur arkadaşlar. Evet, bebeğimizi tamamladık, bitirdik. Şimdi sıra geldi eteğini yapmaya. Pembe ipimizi alalım. Hemen belimizin ölçüsünde bir zincir çekeceğiz. Siz de önce bebeğinizin belini ölçün. Bakalım aynı olacak zincir sayımız. Hemen ipimi sabitleyeyim.
2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar, 46 tane zincir çektim. Şöyle baktım, bakın şöyle koyacaksınız beline. Bunlar birbirine kavuşacaklar. Bir de geri dönme payı olarak bir zincir çekeceksiniz. Şimdi 46 zincir çektim. Bir atlıyorum. Hemen bir atladım. İkinciye sık iğne. Sıra sonuna kadar zincirlerimizin her birine bir tane sık iğne yapalım. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir düğme deliği açacağız. 1, 2, 3 düğme, pardon 3 zincir iyi gibi. Çünkü kadife olduğu için hani diğerlerine 5 zincir çekiyorduk. Bu 3 yeterli. Düğmemizin ebatında olacak. Hemen karşı ilmek kaydırıp birleştirdim. Şimdi içerisine de sık iğne dolduruyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Dediğim gibi düğmenizin boyu şeklinde olacak. Bu da zaten yeterli. Ve tekrar bu tarafa gidiyoruz. Her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine eksiltme arttırma yapmıyoruz. Evet, ikinci sıramı tamamladım arkadaşlar. Ve şimdi eteğimizin kabarık olması için arttırmaya geçeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekip döndüm. Hemen sıradakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yere yine battım. Şimdi her ilmeğe 2 tane batacağız. Ama üçüncüye 3 tane batacağım. Daha kabarık olsun diye. 2, 3. Şimdi 2 ilmeğe 2 tane batıyorum. 1, 2, 1, 2. 2 tane peş peşe ördüm. Yani arttırmış oldum. Üçüncüye 3 tane batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İkili trabzan batıp çıkıyoruz. 2 defa da çekiyoruz. 3 tane yaptım. Şimdi 2 ilmeğe 2 tane batalım. Bu 1. Aynı boşluğa 2. Sıradaki boşluğa 2 tane yine, bu 1. Aynı boşluğa 2. Üçüncü boşluğumuza yani sık iğneye 3 tane. Evet. Bu şekilde devam edelim. Arttırmamıza 2 tane peş peşe arttırıyoruz. Üçüncüye 3 tane batıyoruz. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burayı eteğimizin şöyle düz tutalım. Karşıya ilk ilmeğe batıp ilmek kaydırdık. Şöyle battım, ilmek kaydırdım ve
eteğimi birleştirdim. Bundan sonra 3 zincir çekip yukarı çıkacağız. Döne döne öreceğiz. Her sıra 3 zincir çekip hemen dibine battım. Şimdi her ilmeğe bir tane sık iğne, pardon, ikili trabzan yapacağız. Eksiltme, arttırma yapmıyoruz. Her ilmeğe bir tane ikili trabzan batıp 2 defa da 1 2. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi ilk başta 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırdım. Burayı birleştirdim. Tekrar 3 zincir. Yine hemen dibine batıyorum. Yine her ilmeğin içine ikili trabzan. Yine aynısını yapıyoruz sıra sonuna kadar. Eksiltme, arttırma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi eteğimi 3 sıra düz ördüm. Eksiltme, arttırma yapmadım. Şurası arttırdığımız yer. Bundan sonra 1 2 3 sıra. Siz bir sıra daha örebilirsiniz. Bebeğinize giydirin. Nereye geldiğine bakın. Bana göre yeterli, benim bebeğime göre. Şimdi oyasını yapacağız. 2 zincir çektim. Hemen geriye gidiyorum. Bu tarafa değil, bir geri. Bir geriye şöyle battım. Ve sık iğne yaptım. Ters sık iğne yapıyoruz. Oyamız ters sık iğne. Tekrar geriye. Sıradaki gerideki ilmeği battım. Sık iğne ile kapattım. Tekrar geriye. Sıra sonuna kadar bu şekilde geriye doğru giderek oyamızı yapalım. Bu şekilde bir görüntü olacak. Evet, sıra sonuma geldim. İpimi biraz uzun keseceğim. İşte bunu buradan içeriye çekelim. Şöyle. Yine uçlarını da yakalım. Biraz fazla uzun kesmişim. Affedersiniz. Evet, her zaman uçlarını şöyle bir yakalım. O zaman dediğim gibi dökülme olmayacaktır. Evet. Şimdi eteğimizi bitirdik. Askılarını yapacağız. Hemen askımızı yapalım. Şöyle ipleri de saklıyoruz. Evet. Şimdi şurayı yana getireceğim. Düğme yerini yana gelsin. Şimdi şu bebeğimi giydireceğim. Askı yerlerini ayarlayayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi askılarımın yerini belirlerken düğmeyi yana getirdim. Top iğneyle tutturdum. Ve omuz hizasından geliyorum. Göz kararı bakın, omuzdan doğru geldim. Şurası. Buraya önce şöyle bir ipimi sabitledim. Daha sonra omuzdan düz geldim. Ve buraya ipimi tutturuyorum. Şöyle ilmek kaydırarak tutturdum. Şimdi zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Evet, toplam 35 tane zincir çektim. Siz de böyle bebeğinizi ölçün, neresine denk geliyor diye. Ben bu arada askılarıma böyle çıt çıt takacağım arkadaşlar. Çıt çıtı
iç kısma yerleştireceğim. Görünmeyecek. İçeride olacak. Şöyle. Biri burada, biri burada. İsteyen de düğme yapabilir. Yine burada düğme deliği açıp düğmeleri buraya dikebilirsiniz. Burada da düğme deliği açıp geri döneceksiniz. 35 zincirden sonra 2 zincir çekip düğme deliği açın. Daha sonra hepsine tek batacağız. Ben çünkü düğmelerimi buraya kullanmak istiyorum. Şimdi öne kullanmak istiyorum. Böyle elimde çok önceden gelme. Kim gönderdi hatırlamıyorum. Bir örgü sayfası göndermişti. Şimdi bunları buraya kullanmak istiyorum. Ayrıca buraya tekrar yapmak istemedim. Çok böyle boğmasın diye. Buraya o yüzden sadece çıt çıt kullanacağım. Bunları da buraya dikeceğim arkadaşlar. Şimdi 35 zincir çektim. Bir atlayıp tekrar geri dönüyorum. Hepsine bir tane sık iğne yapalım. Evet, sıra sonuma geldim ve hemen yanındaki ilmeğin içine batıp ilmek kaydıralım. Bir zincir çekelim ve yine biraz saplayacak kadar ipimizi birazcık uzun kestik. Evet, hemen ucunu da yine yakalım. Evet, böylece dökülmeyi engellemiş oluruz. Bu iplerimizi de içeriye çekeceğiz, saplayacağız. Şimdi aynısını karşı tarafa da yapalım. Yine omuzumuzun ölçüsünü alalım. Şuradan mesela tutturup yine 35 zincir, düğme deliği açacak olanlar açsın. Aynısını sık iğne ile buraya tutturalım. Şimdi ben örüp geliyorum. Evet, askılarımızı da bitirdik. Arka kısmı bu şekilde çapraz yapacağız. İsteyen dediğim gibi buralar düğme dikebilir veya benim gibi içeriden çıt çıt dikebilirsiniz. Düğmelerimi de bu şekilde dikeceğim arkadaşlar, çilekli. İsterseniz bu tür aparatlardan da yararlanabilirsiniz, böyle süslerden. Bunları da farklı şekillerde yerleştirebilirsiniz. İsterseniz böyle ayak kenara, şuraya veya saçlarına, bunları da dikebilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdi saçının kurdelesini yapalım kendi ipinden. Ben sadece fikir vermek istedim. O şekilde de yapabilirsiniz diye. Şimdi ipim kendi rengiyle kurdelamızı yapalım saçına. Şimdi 11 tane zincir çekelim. İpimizi şöyle bir sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 11 zincir çektik. Şimdi bir atlayalım. Bir atladık. İkinci zincirden itibaren, evet, ikinci zincirden itibaren hepsine bir tane sık iğne yapalım. Toplam 10 sık iğne. Şu ipi de arada örelim. Gizlemiş olalım. Ve bunu 5 sıra öreceğiz. 10 sık iğne. Evet, sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8. Evet, 10.
Şimdi bir zincir çekiyoruz. Döndük. Hemen ilk ilmeği batalım. Bu tarafa doğru. Yine 10 sık iğne. Bu şekilde gidip geleceğiz 5 defa. Toplam 5 sıra. Evet, toplam 5 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi çevresini CC ile ilmek kaydıracağız. Daha böyle sert toparlamak için. Hemen buradan devam ediyoruz. İlk ilmeğime batıyorum. İçinden geçirdim. Sırayla her ilmeğin içine batıp içinden geçiriyoruz. Batıp çıktık, içinden geçirdik. CC yapıyoruz arkadaşlar. Terim olarak da CC. Şimdi bu tarafa gidiyoruz. Biraz daha burayı, köşeyi bol çektim. Kasmasın diye. Evet, 4 kenarımızı da bu şekilde CC ile bitirelim. Evet, parçamızı bitirdik. Dikdörtgen bir görüntü oldu. Şimdi şekil vereceğiz. Şöyle ortadan, tam ortadan şöyle katlıyorum. Bu şekilde ipimizi alalım. Biraz uzun bırakıyoruz şöyle. Buradan dolamaya başlıyoruz. 2 3 biraz bu tarafa. 3 4 5 6 7 kere doladım. 8 olsun. Şöyle eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi ipimi yine biraz uzun keseceğim. Evet. Kestiğimi iğnemden geçiriyorum. Evet, iğnemden geçirdim ve ortadan geçirip şöyle geçtim. Biraz ilerisinden tutturmak için ipimizi evet, böylece iplerimizi tutturduk, sabitledik. Şimdi çıkarabiliriz. Uçlarını da şöyle yakalım. 2 ipi bağlayalım. Evet, kurdelalarımız hazır. Bu şekilde 2 tane yapıyoruz. Saçlarımıza bağlıyoruz. İsteyen buraya dikebilir, isteyen de böyle bağlayabilir. Daha sağlam olsun derseniz dikebilirsiniz. Çocuklar çünkü biraz çıkarmak istiyor, koparmak istiyor, ya da bunu zincir yapabilirsiniz. Böyle arkaya 2 defa doladım. Buraya da bağlayacağım. Dediğim gibi dikebilirsiniz de. 2 defa doladım ben. Diğerini de yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, saçlarımızdaki kurdelalarımızı da yaptık ve bebeğimizi bitirmiş olduk. Kadife ipten 45 santim boyunda çok tatlı, güzel, kolay bir bebek çalıştık. İsteyenler dediğim gibi koton iple de örebilir. 20 santim boylarında olacaktır. Çok tatlı olur. Mutlaka ondan da örün. Küçük bebek sevenler için. Bu da çok güzel oldu. Yani çocuk odalarına da çok güzel bir süs, dekorasyon amaçlı da hoş olur. Yine ayakkabısına da üstüne de fiyonk veya yanına aynı yapabilirsiniz. Onu 11 zincir çektik. Bunu 7 zincir küçük bir fiyonk yapabilirsiniz aynı teknikle. Evet,
Malzemelerimiz yine Hobbimon'dan alabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.